Selam. Kardiyo ve ağırlık çalışması bir arada harika bir kombinasyon. Kardiyo sadece kalori harcamanı artırmak ve dolayısıyla yağ yakmanı desteklemek için değildir. Kalbimiz de bir kas ve onu da çalıştırmamız gerek. Sadece vücut geliştirme ya da powerlifting tipi ağırlık çalışmaları kardiyovasküler sağlık için yeterli değil. Büyüyen ve güçlenen iskelet kaslarına dayanabilecek bir kalp kasına da ihtiyacım var. O zaman kardiyo şart. Peki ağırlık çalışması ve kardiyoyu birlikte nasıl programlayacağız? Bu videoda biraz bu konudan bahsedeceğim. Bu sorunun cevabı tamamen senin hedeflerin ve antrenman için harcayabileceğin emek ve zamana bağlı aslında. Öncelikle kendine ne kadar zamanımı spora ayırabilirim sorusunu sormalısın. Eğer her gün ya da en azından 5-6 gün antrenman yapabiliyorsan ki bu harika bir şey, kardiyo ve ağırlık çalışmasını farklı günlerde yapar ve her ikisi için de dinlenmiş ve güçlü olursun. Mesela kilo vermek için 3 gün ağırlık, 4 gün kardiyo yapabilir ya da ağırlık günlerini artırıp güç kazanırken yağ oranını düşük tutmaya devam edebilirsin. Hem de kalp sağlığını desteklersin. Gayet kolay. Peki ya her gün salona gitmek ya da koşuya çıkmak gibi bir şansın yoksa? O zaman işleri sıraya koyman lazım. Öncelikle yüksek ağırlık çalışması kardiyodan daha fazla odaklanmayı gerektirir. Merkezi sinir sistemi üstünde yıkıcı bir etkisi vardır. Mesela yorgunken squat yaparsan sakatlığa çok daha açıksındır. Çünkü sadece kasların değil, merkezi sinir sistemin de yorgundur. Sakatlanmasan bile güç artışın çok daha yavaş olacaktır. Ayrıca önce kardiyo yaptığında kas glikojen depolarını kısmen boşalttığından yüksek ağırlıklara çıkmanı sağlayacak enerjiyi de bulman zor. Diğer yandan iyice ısındıysan, kısmen yorgunken de pek fazla sakatlık riski olmadan rahatça koşabilir, ip atlayabilir ya da kürek makinesinde çalışabilirsin. Yani eğer aynı gün ikisini de yapacaksan, önce düzgünce ısın, sonra ağırlık çalışmanı yap ve kardiyo işini antrenmanın sonuna bırak. Videonun başında hedeflerinin de önemli olduğunu söyledim. Eğer temel amacın güçlenmekten çok dayanıklılığını arttırmaksa o zaman kardiyoyu öne alabilirsin. Mesela bir mesafe koşusuna hazırlanıyorsun. Önce o günkü koşunu yapıp üstüne de ağırlık çalışmasını hafif tutar ya da izolasyon egzersizlerine ya da makinelere yönelebilirsin. Çünkü antrenman sonrası kardiyo yağ yakmak ya da kalbini güçlendirmek için yeterli olacakken eğer hedeflediğin bir dayanıklılık sporunda performansını arttırmaksa o zaman spora spesifik yapacağın çalışmaya başladığında enerjinin tam olması lazım. Mesela yorgunken yine yağ yakmak için ihtiyaç duyduğun nabız seviyelerine çıkabilirsin. Ama hedeflediğin hızlara ulaşamazsın. Bundan dolayı amaç dayanıklılıksa kardiyo önce yapılabilir. Ama uyarayım. Kardiyoyu öne almak özellikle ortalamanın üstünde kas kütlesine sahip olanlar için uzun vadede kas ve kuvvet kaybına yol açabilir. Bu tamamen senin önceliklerine bağlı. Bir de circuit training ile ağırlık çalışmalarını bir kardiyo antrenmanına çevirmek de olası. Bu durumda yine bu çalışmayı antrenmanın sonuna saklamakta fayda var. Bu arada tabii ki her koşulda antrenman öncesi 5-10 dakikalık düşük yoğunluklu bir kardiyo ile ısınmakta problem yok. Son olarak bir de ben nasıl yapıyorum onu anlatayım. Ben ağırlık ve kardiyo günlerimi ayırıyorum öncelikle. Ağırlık çalıştığım günler yoğunluğu yüksek tutuyorum. Amacım kuvvet ve biraz da hipertrofi. Diğer günlerde kardiyoyu tamamladıktan sonra yine ağırlıklarla ama yoğunluğu düşük tuttuğum, daha çok nabız yükseltmeye yönelik sirküit çalışmaları yapıyorum. Ve bazen de buna vücut ağırlığı egzersizleri de ekliyorum. Karın çalışmalarımı da genelde bunun üstüne yapıyorum. Böylece hem ağırlık gününde çalıştığım kasları bir daha bu sefer düşük yoğunlukla vurarak ve yıpratmadan kas proteini sentezini arttırmak için uyarıyorum. Hem de daha fazla yağ yakımı sağlıyorum. Bu şekilde bir çalışmayı tabii ki herkese önermiyorum. Bunu sadece bir örnek olarak verdim. Evet arkadaşlar, amacınız ne olursa olsun kardiyoda, ağırlık çalışmaları da sağlıklı ve fit bir vücut için elzem. Hangisini önce yapacağınız ya da ne kadar vakit ayıracağınız da sizin hedeflerinize ve hayat tarzınıza bağlı. Bu arada videoyu faydalı bulduysanız beğenir, paylaşır ve kanalıma abone olursanız da sevinirim. Ayrıca konuyla ilgili sorularınız varsa yoruma yazın lütfen. İyi antrenmanlar, tekrar görüşmek üzere.